Bu video tanıtım ve eğitim amacıyla çekilmiştir. Tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Bu videomuzun konusu elektrodermal aktivite yani GSR, Galvanic Skin Response veya Türkçe ismiyle galvanik deri yanıtı. Yani hepsinin özeti deri iletkenliğinden bahsedeceğiz bu videoda. Deri iletkenliği nasıl ölçülüyor onunla başlayalım. Ondan sonra kullanım alanlarını ve nasıl yapıldığını detaylı olarak anlatacağım. Deri iletkenliği genellikle digitlerden yani parmaklarımızdan ölçüm alır. Parmaklarımızdan ölçüm alabilmek için genellikle velcro bir bantın arasına koyulmuş iletken bir elektrot parmaklarımıza değdirilir. Hangi parmaklara değdirileceği çok önemli olmamakla beraber sol aksa sağ ele, sağ aksa sol ele takılacak şekilde aktif olarak kullanılmayan elin parmaklarına 2 adet iletken değdirilir. Bazı durumlarda parmağa yapıştırılan elektrotların arasında jel veya bunun gibi maddeler sürülürken genellikle dry elektrot dediğimiz hiçbir jel veya bir madde sürmeye gerek kalmadan doğrudan parmak temasıyla ölçüm alınır. Deri iletkenliğinin ölçtüğü şey aslına bakarsanız parmaklarımızın terlemesidir. Ya da mikro arousal kaynaklı mikro uyarımlarla bile kişinin parmaklarındaki ter bezlerinin aktivitesi ölçülür. Ter bezi aktivitesi, daha doğrusu terleme ya da mikro terleme bize aslında kişinin heyecan durumunu, stres durumunu hızlı bir şekilde anlık olarak ve net olarak gösterir. Buradaki önemli şey yani deri iletkenliğini ön plana çıkartan şey hızlı olması. Bir uyaran geldiği zaman milisaniyeler bazında ter bezlerimiz aktive olur ve bu aktivasyonun sonucu doğrudan monitörde veya ekranda görülür. Deri iletkenlik sensörleri genellikle mikro Siemens veya mikro ohm olarak ölçüm yapar. Yani ister Siemens biriminden ister ohm biriminden ölçüm yapılabilir genel olarak bütün sensörlerde. İki farklı parmağımızda duran sensörde parmaklar arasındaki voltajın artışı veya azalması ölçülerek bu sensör işlev görür. Çalışma prensibine bakacak olursak deri iletkenliği terlememizi ölçüyor temel olarak. Nasıl ölçüyor bunu? Biliyorsunuz ter bir sıvı ve sıvının içerisinde tuzlar ve çeşitli iyonlar var. Aynı elektrikte olduğu gibi iyon miktarı artarsa, sıvıdaki iyon miktarı artarsa elektriksel geçirgenlik veya elektrik iletimi daha fazla artacaktır. Azalırsa daha az olacaktır. Bizim sensörlerimizde, deri iletkenlik sensörleri de işte bu iletkenliğin miktarını ölçerek daha mı fazla iletkenlik var yoksa daha mı az iletkenlik var bunu ölçerek bize bir sonuç verir. Bunları dediğim gibi mikro Siemens veya mikro ohm olarak ölçer ama esas bizi ilgilendiren şey bir önceki saniye ile şu an veya bir sonraki saniye arasındaki farklardır. Yani aslında biz deri iletkenliği ölçümlerinde bağıl ölçümlere birçok sensörde olduğu gibi yine net rakamlara değil ama bağıl olarak uyaran veya stimülan geldiği zamanki veya önceki bazal dediğimiz veya baseline dediğimiz ölçümlerle kıyaslama yapıyoruz. Deri iletkenliği sensörüyle yapabileceğiniz şeyler neredeyse sınırsız. Biyofeedback sistemlerinde, nörofeedback sistemlerinde veya işte bu tür biyofiziksel kayıt cihazlarının hepsinde deri iletkenliği en kıymetli sensördür. Çünkü çok hızlı tepki verir. Verdiği tepki kalp hızı gibi veya işte nabız gibi veya solunum gibi gecikmeli gelmez. Solunumda, kalp hızında veya diğer sensörlerin birçoğunda deri ısısı hariç diğer sensörlerin hepsinde tepkiler daha gecikmeli olarak gelecektir. Bu gecikme 2 saniyeyi de bulabilir, 5 saniyeyi de bulabilir. Ancak deri iletkenliği bir olay olduğu anda etki gösterir ve anında gözlemleme yapabiliriz. Tabii ki bu etkinin gösterilmesi bize birçok alanda fayda sağlıyor. Araştırma olarak ve pratikte yani teorik olarak ve pratik olarak her anlamda birçok faydası var bunun. Bu durumda kullanım alanlarına bakacak olursak özellikle psikoterapide insan tepkilerinin ölçümünde çok rahat kullanılabilir. Bu açıkçası çok yaygın kullanılan bir yöntem değil ama deneysel olarak baktığımızda veya araştırma anlamına baktığımızda bir kişiye psikoterapi esnasında belli anahtar kelimeler vererek işte annen ne yapıyor dediğiniz zaman deri iletkenliğinde bir tepki varsa veya maddi durumun nasıl gibi bir lafın arasında deri iletkenliğinde bir fırlama görürseniz kişinin derdinin maddi olduğunu veya işte annesiyle ilgili olduğunu veya ailevi veya okulla ilgili olduğunu yani anahtar kelimeler vererek kişinin derdinin ne olduğunu psikoloğa veya psikiyatriste gösterge niteliğinde gösterebilir. Bunun ötesinde özellikle yaygın kullanım alanlarından bir tanesi de stres ve anksiyete ile ilgili olan çalışmalardır. Deri iletkenliği stres tepkilerini anlık olarak gösterir demiştik. Bunun anlamı da şu: ekrana bir uyaran geldiğinde, bir görsel geldiğinde veya sesli bir stimülasyon, sesli bir uyaran geldiğinde veya bu koku olabilir veya bu elle tutulan yani dokunmayla ilgili bir şey olabilir. Özetle 5 duyumuzdan herhangi birine veya birkaçına uyaran geldiğinde deri iletkenliği çok hızlı bir şekilde tepki gösterir. Bu tepki
strese girmek yönünde de olabilir, rahatlamak, gevşemek yönünde de olabilir. Yani siz bir parfüm sıktığınız zaman kişinin delil etkenliği yükseliyorsa belli ki o parfümü sevmedi diyebilirsiniz. Tabii ki tek başına delil etkenliği bunun göstergesi değil, diğer parametrelere de bakmak lazım. Ama kişi eğer o parfüm kokusunu duyduğunda delil etkenliği azalıyorsa veya düşüyorsa belli ki bu kişi bu parfüm kokusunda daha rahat hissetti kendini diyebilirsiniz. Tabii ki bu sevdi veya sevmediğiyle eşdeğer değil ama rahat mı hissediyor, daha mı kötü durumda hissediyor? Bunu buradan ayırt edebiliriz. Bunun dışında delil etkenliği birçok alanda kullanılır demiştik ama hazır bu örneği vermişken buradan hemen nöromarketing veya nöro pazarlama çalışmalarına geçebiliriz. Nöro pazarlama çalışmalarında delil etkenliği olmazsa olmaz sensörlerden, hatta neredeyse bütün nöro pazarlamanın üzerine inşa edilmiş olduğu bir sensördür. Aynı parfüm örneğinde olduğu gibi herhangi bir ışık olabilir, herhangi bir renk olabilir, bir görsel tasarım olabilir, bir resim olabilir veya herhangi bir ürünün kendisi olabilir. Örnek veriyorum, bir markanız var, bir ürün ürettiniz. Bu ürünü 20-30 kişiye elleterek, dokundurarak veya kullandırarak bu 20-30 kişiden gelen delil etkenliklerine bakarak kullanıcı deneyimleri hakkında, beğenip beğenmedikleri hakkında veya işte o ürünle genel olarak alırım veya almam, satın alırım, satın almam şeklindeki yorumları ile ilgili bir görüş sahibi olabiliriz ve buna zaten aslında nöromarketing veya nöro pazarlama deniyor. Nöro pazarlama ve nöro marketingde tabii ki başka birçok sensör kullanılıyor. Bizim Nexus cihazlarımız nöro pazarlamanın neredeyse ihtiyacı olan sensörlerin %90'ını karşılayabilen cihazlardır. Fonksiyonel MR gibi farklı yöntemler de var ama bunlar büyük olaylar. Göz takip sistemlerinden gelen videolar bizim sistemlerimize entegre olabilir. Bizim sistemlerimiz bazı göz takip sistemlerine entegre olabilir ve bunlar entegre şekilde çalışarak pratik uygulamalardaki nöro pazarlama çalışmalarına tamamen hizmet edebilecek sistemlerdir cihazlarımız. Bu nöro marketing konusuyla ilgili çok daha detaylı videolar gelecek. Hatta nöro marketing için, nöro pazarlama için özel bir video serisi de karşınıza çıkacak burada. Belki 7 veya 8 videoluk çok özel bir nöro marketing bölümümüz olacak. Ancak şimdilik delil etkenliğinin kullanıldığı bir başka bölümden bahsetmek isterim. Bu da oyunlar ve virtual reality. Ne demek istiyoruz burada? Oyunlarda yine user experience'te, yani kişisel deneyimlerde kişinin çevreye, oyun çevresine, işte bu Unreal Engine olabilir veya farklı bir 3 boyutlu sistemde geliştirilmiş bir çevre olabilir. Kişinin delil etkenlik tepkileri ölçülerek işte o çevrenin ormana dönüşmesi, denize dönüşmesi, yangın yerine dönüşmesi veya işte farklı ortamlara dönüşmesi veya ortamda bir deniz veya bir manzara varsa bu manzaranın daha çok yoğunlaştırılması veya daha seyrek hale getirilmesi gibi farklı versiyonlar şu anda birçok laboratuvar tarafından deneniyor. Yani kişiler artık VR kasklarını taktığında veya hatta hadi bir adım ileriye götürelim, Apple Vision Pro veya Pro 2 olacak olan versiyonda belki de bu entegre olarak gelecek bir sistem olacak. Bu sistemlerde kişilerin tamamen delil etkenliklerine bakılarak ortamından, yani içinde bulunduğu virtual olarak etrafını gördüğü ortamdan memnuniyeti ölçülerek ortam bu memnuniyete göre çeşitli renkler, çeşitli sesler, çeşitli görsellerle değiştirilebilir hale gelecek gibi gözüküyor yakın zamanda. Bunun dışında delil etkenliği tabii ki poligraf olarak, yani yalan makinesi olarak kullanılan sistemlerin işte o polideki en önemli şey, yani poligraf dediğimizde birden çok şeyin grafiği, birden çok şeyin grafiğe dökülmüş halinden bahsediyoruz. İşte bu poligrafın en önemli parçalarından bir tanesi GSR'dir, yani delil etkenlik sensörüdür. Yine kişi yalan söyleyeceği zaman strese girer. Strese girdiği anda anlık olarak tepkileri, delil etkenlik tepkileri yükselecektir. Örnek veriyorum, adamı sen mi öldürdün diye sorduğunuzda tepki fırlaması yaşarsak belli ki orada bir iş var demektir diyebiliriz. Ama bunlar tabii ki çok bilimsel ve çok detaylı araştırmalar gerektiren, aslına bakarsanız pratikte günümüzde de kullanılan yöntemler. Delil etkenliği tabii ki en çok korkularla, fobilerle, yani anksiyeteyle baş etmede, yani kişiyi burada duyarsızlaştırmada kullanılabilecek bir yöntemdir. Kişiye korktuğu şeyi veya onu strese sokan şeyi belli aralıklarla ve defalarca gösteririz. Varyasyonlarını gösteririz. Bunları gördüğü zaman verdiği tepkileri ölçeriz ve kişiyi telkinle veya farklı yöntemlerle işte bunları gördüğü zaman daha az tepki vermesini, tepkiden kastım delil etkenlik tepkisini ya da deri yanıtından bahsediyorum. Deri yanıtını daha azla tutabilmesini sağlayacak yöntemler geliştirmesini isteriz. Ve bu sayede duyarsızlaştırarak korkularından, heyecanlarından, anksiyetelerinden uzaklaşmalarını terapi anlamında sağlayabiliriz.
Bunun ötesinde deri iletkenliği tabii ki bilimsel araştırmaların birçoğunda kullanılıyor. Hangi araştırmalar bunlar? BCI, Brain Computer Interface'te kullanılmaya başlandı. Normalde BCI çalışmaları EEG ile yapılır ancak deri iletkenliği de devreye girerek son zamanlarda yapılan çalışmalarda kişinin EEG'si dışındaki tepkilerinin de dahil edilerek emosyonel, yani bilgisayarın ya da yapay zekanın kişiye ne şekilde cevaplar vereceğini, işte güler yüzlü mü olacak yoksa daha duygusal mı olacak yoksa katı ve sert cevaplar mı verecek? AI'ın, yapay zekanın kişiye geri dönüş yapmasındaki tarzını belirlemede kullanılabilecek sistemler oldu. Ki burada yine bir parantez açıyorum. Özellikle Apple Vision Pro gibi sanal gerçeklik gözlüklerine eklenebilecek sensörler bu konuda ufuk açıcı gelişmelere bizi götürecektir. Tabii ki bilimsel araştırma dediğimiz zaman özellikle sporcularda kişiler imgelem yaparken, sporcular imgelem yaparken veya işte bir serbest atış anını düşünürken veya serbest atış esnasında karşı takım taraftarının kendisini yuhladığını veya kendisine işte çeşitli materyaller attığını düşündürülerek bu duruma karşı tepkisizleştirilme veya duyarsızlaştırılma çalışmaları olarak yapılabilir. Veya bu kişilerin belli kategorilere göre ölçümleri yapılabilir ve bunlar sonucunda çeşitli raporlar oluşturulabilir. Yukarıdaki karttan deri iletkenliği ile ilgili kapsamlı videomuzu, kayıt esnasındaki ve kayıtta neler olduğu ile ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.